Selam dostlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu Photopea uygulamasını sizlerle beraber öğrenmeye başlayacağız. Ben de bilmiyorum bu arada bu uygulamayı. Bu uygulamayı daha önce hiç kullanmadım. Ben zaten mobilden tasarımlar yaptığım için genellikle mobil uygulamaları kullanıyorum. Ama bu mobil uygulama değil bu arada. Bu web site tabanlı bir Photoshop'un kopyası diyebiliriz. Ama ne fark olduğunu pek fazla bilmiyorum ama Photoshop'un daha fazla özellik barındırdığına eminim. Bunda ne kadar özellik var onu tam olarak bilmiyorum. Siz biliyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Ben bunu kendi APK mobil sürümünü yüklemek istedim ama bu APK'sında bayağı bir virüs var. O yüzden yüklemek istemedim. Hani APK'sını yüklüyorsanız tavsiye etmiyorum. Kendiniz web siteden yaparsanız daha iyi olur. Şimdi şuradan yeni proje oluşturuyoruz galiba. Evet. Yeni proje adı diyor falan diyor. Buradan boyutlarını falan ayarlayabiliyoruz projenin. Yani Photoshop'un bayağı bir kopyası. Ya aslında bununla falan uğraşmak lazım değil, biliyor musun? Photoshop'un mobil uygulaması daha güzeldi bence. Şimdi buradan katmanımızı oluşturduk. Böyle transparan bir katman oldu. Şimdi şuradan dosya diyoruz. Aç ve yerleştire basıyoruz. Aç'a basınca aslında onda da oluşuyor ama bu farklı bir yerden açıyor. Yani evet, proje dosyalarımız olduğu yere geldik. Buradan projemizi seçelim. Yani arka plan. Bunu biraz büyütebiliriz. Şimdi en alt kısma geliyoruz. Burayı isterseniz silebilirsiniz. Daha sonra buraya bir daha aç ve yerleştir diyoruz. Dosya yapıp bir dakika. Bunun dosyalardan karakterimizi ekleyelim. İsterseniz yakınlaştırabilirsiniz. Tamam, karakterimiz aynı bu şekilde olsun. Tamam, eklendi. Şimdi buraya yazı ekleyebilirsiniz. Buradan T harfine basıyoruz. Ben bu yaz tipini kullanacağım. Bu arada yaz tipini eklemenin yolunu da göstereyim. Yaz tipini nereden ekliyorsunuz? Yazı tipi yükle diyor. Bak, yaz tipinin üzerine bastığımızda buradan dosyalardan seçiyoruz ve yaz tipini buraya yüklüyoruz. Gördüğünüz gibi yaz tipimiz yüklenmiş oluyor. Buradan tekrar basıyorsunuz. Buradan yaz tipini şuraya yazarak kutucuğa yüklediğiniz yaz tipi ismini yazıyorsunuz ve gördüğünüz gibi seçilmiş oluyor. Buradan ayarını da yapabiliyorsunuz yaz tipiniz seçiyorsa, yani destekliyorsa. Buradan yaz tipinin boyutunu ayarlayabiliriz. Evet, ben buradan 150 yazayım ve rengini şimdilik geçici olarak beyaz yapıyorum. Evet, buraya tıklıyorum herhangi bir yere ve yaz tipine şöyle bir şey yazalım. Evet, böyle ya da şu artık küçültelim. Böyle de olabilir. Tamam. Şimdi bunu kopyalayalım öncelikle. Buradan şöyle yerine oturtalım. Kopyalayalım demişim. Bu arada taşıyalım diyecektim. Aynen bu şekilde yapabilirsiniz. Buradan yaz tipinin üzerine basıyoruz. Zaten kendi açılmış oluyor. Buradan yaz tipi ile ilgili ayarlar var. Alt gölgeyi aktif hale getirdik. Tamam. Dış ışıma var. Buradan desen kaplama var. Galiba buradaydı. Gradient renk verme. Daha sonra bu iki rengi tıklıyoruz. Buradan şöyle bir renk seçelim. Koyu bir renk olsun.
Şöyle olabilir, tamam. Bir dakika, pardon. Buradan seçiyoruz. Buraya seçin, tamam, okey diyoruz. Daha sonra bu kısma geliyoruz ve en parlak rengi seçip okey diyoruz, tamam. Buraya ayarladık şimdi. Buradan ölçeğini falan filan ayarlayabiliyorsunuz. Ama bu arada yeni unuttum. Buradan okey demeyi unutmuşuz dostlar. Neyse biz tekrardan yapalım. Tamam. Buna geliyoruz. Koyu bir renk olsun, tamam. Okey diyoruz. Okey diyoruz, tamam. Evet, bu şekilde oluştuk. Renk kaplama var. Renk kaplamayı da etkinleştiriyorum. Renk kaplamanın ayarı da böyleymiş. Satın neydi? Evet, buymuş. Tamam. İlk ışıma var. İlk ışıma ayarı neydi? Bir dakika. Tamam, buradan ilk ışıma galiba gölge vermek gibi bir şeydi. Bak, böyle yapalım. Mesafeyi kısalım biraz. Buradan rakam olarak kesip daha iyi. 10 olarak ayarlayayım ben. İlk gölgesi var falan var. Bu da böyle. Bunu biliyoruz zaten. Tamam, bu şekilde yapalım. Okey. Gördüğünüz gibi dostlar, böyle bir yazı oluştu. Bunu öğrendik mi var ya, buna efsane tasarımla çıkaracağımıza eminim. Yani eskiden Photoshop kullanıyordum da öyle çok detaylı bir şekilde kullanmıyordum. Tamam. Genellikle proje dosyalarım için basit bir şeyler yapmak için kullanıyorum. Şimdi gelelim bundan. Bir tane daha. Aslında şuradan tekrar oluşturabiliriz ama neyse, ben tekrardan yazacağım. Şuradan rolün yazsam, bir dakika şöyle bir şey yazayım. Tamam. Bu şekilde yazdım ben. Daha sonra burada normal diyoruz galiba. Normal var, şey var. Bunu da açalım neyse, öncelikle bir de. Ama yalnız fark ettim. Katmanı biraz şöyle yapalım. Evet, böyle yapalım. Ve bunu yukarı doğru taşıyalım şimdi. Bayağı rahat bir uygulama. Neyse, buradan da hemen ayarını yapalım. Neredeydi? Hep kaplama. Tamam. Evet, tamam. Alt gölge. Gölgeyi ayarlayabiliyor muyuz? Açısını. Tamam. Biz bunu 360 derece yazsak nasıl olur? Tamam. Buradan ayarlayabiliyoruz gölgeyi. Ayrılmış hali. Bir dakika. Bunu da böyle yapalım. Bu arada renk kaplamadan neredeydi? Buradan gradient rengini değiştirelim bunun. Gradient rengini şuradan gri bir renk seç. Bunu şöyle bir renk seçeyim. Pardon, bir dakika. Böyle seçtim. Bunu da en beyaz tutuyorum. Tamam, okey. Yaptık. Şimdi renk kaplamalarını ayarlayalım. Kırmızı değil, beyaz olacak. Tamam.
Şu tamam demeyi hep unutuyorum var ya burada. Ben neden unutuyorum bir türlü anlayamıyorum. Galiba mobil uygulamalara alıştığım için mobil uygulamalar bence daha kolaymış. Bunlar hafif kalır. Neyse. Burada tamam. Neyse şimdilik böyle kalsın. Acemilik başa bela. Neyse tamam bunu da yaptık. Son olarak ne ekleyelim? Katman olarak şöyle ışık efekti de ekledik mi? Geçici olarak yeterli bence. Bunu öğrenmeye başlayacağım. Bunu çok iyi öğrenmek lazım. Şöyle uzaklaştıralım biraz. Evet bu şekilde. Eğimini falan buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ben bunu sıfıra getireyim. Katmanı altı nasıl çıkarıyorduk? Buradan tamam bir dakika. Buradan ayarlayabiliyorum. Ekran diyelim. Oo güzel bir şey çıkardı. Bayağı 10 numara oldu. Evet dostlarım Photopea ile durum böyleydi. Bir dakika şunu da ayarlayayım da. Şöyle yapayım. Pardon. Evet dostlarım Photopea ile böyle bir şey yaptık. Bunu da şuradan galiba kaydediyorduk. Buradan dosya diyoruz. Ve kaydet mi diyoruz farklı olarak sakla diyoruz evet. Buradan hangisi sizin için uygunsa burada dosya olarak kaydedebiliyorsunuz. Ben buradan şu formatta kaydedeyim. Aynen. Kalite %100 olacak. %100 olsun kalitemiz. Kaliteden kaçınmamak lazım. Neyse tamam indirdik. Evet dostlarım Photopea'da böyle bir şey yaptık. Pek güzel olmadı ama bence bir acemi için fena da durmadı yani. Neyse bugünlük videomuz bu şekilde olsun. Ben bunu öğreneceğim. Bayağı bir öğreneceğim ben bunu. Nasıl kullanıyor falan. O zaman bununla ilgili daha sık videolar gelmeye devam edecek. Hani şimdi ben bununla ilgili eğitim videosu çekerdim ama bir şey eğitimini bilmedikten sonra neyin eğitim videosunu çektim değil mi? Ha bu arada bunu da en aşağı tarafa gönderdik. Dediğim gibi burada eğitimini öğreneyim. Ben bunu uygulamayı iyice baştan aşağı öğreneyim. Bu videonun tamına size detaylı videolar, logo yapım falan bayağı güzel iş çıkaracağız bu uygulamayla. O zamanlar daha çok sık videolar atacağız. Şimdilik videomuz bu şekilde olsun. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.